Biz Miray ve Tolga. Evimizi kapatıp son 2,5 yıldır dünyanın birçok keyifli köşesini keşfettik. Keşiflerimizi en son Miray ve Tolga ile Rota televizyon programımızda da paylaştık. 2020 ile birlikte yeniden bir ev edinmemiz gerekti. Yeni evimiz yaklaşık 3 aydır beraber olduğumuz keyifliyim teknemiz oldu. Şimdi sıra teknede yaşamda. Önceki bölümde yelkenlimizle ilk karşılaşmamızı anlatmıştık. Bu bölümde ise hep birlikte deneme seyrine çıkıyoruz. Evet, ilk seyrimizi yapmak üzere yola çıkıyoruz. Hadi bakalım. Heyecanlıyım. Çıkmadığın için ben dümeni çevireceğim, sen pala dönüyor mu güzel diye bak. Henüz net bir şey anlatmaya başlayamadık. Çünkü 2 gündür hep böyle ustalar geldi çıktı. Yaklaşık böyle 7-8 farklı usta geldi. Biri kontrole geldi, marangoz. Başka biri geldi, başka şeye baktı. Böyle ilk 2 gün tekneye geldiğiniz zaman daha biz almadık bu arada, alacağız inşallah. Hani bir aksilik olmaz, her şey yoluna giderse. Böyle ustalara baktırıyorsunuz. Ama ilk defa dün gece teknenin içinde kaldık. Ve çok değişik bir histi. Böyle sabah uyanıyorsunuz, sabah kalkıyorsunuz, deniz ortasındasınız. Marinadayız biz. Tabii daha deniz ortası değil ama çok güzeldi. Keyifli bir süreç başlıyor. Hissediyorum arkada sürekli bir şeyler, sesler geliyor, duyuyorsunuz. Çünkü hazırlık var şu an kalkmak için. Tolga ile Onur şimdi birlikte tekneyi hazırlıyorlar. Ve ilk seyrimize çıkıyoruz. Neler yapıyorsun onu kaptan? %1'inde yapacakları anlatıyor. Diyor ki şu anda dümeniz kilitlendi, bozuldu, bir şey oldu. O zaman yedek bir tane Bak, yeke var. girdi. Görüyor musun? Evet. Tabii bunu daha rahat kumanda etmek için de şu sopasını da şuraya takıyorsun. Ne yapıyorduk? Hop hop. Bayağı şey oldu, yekeli oldu. Onur tam 4 defa Atlantik geçti. Çok zor ve keyifli oluyor. Bir kere balina üzerimize atlıyordu teknenin. Atma işte. Türünü hatırlamıyorum da. Yavru balina mıydı? Balina türünü hatırlamıyorum da gerçekten tekneye hani saldıran balina türleri. Ziya! Deminden beri çocukları atıp tutuyorsun. Ama artık sabrım kalmadı. Bir gün arkadaşlarla ormana gittik. Birden onu gördüm. Aslanı! Aslan! Birkaç metre ötemdeydi. Böyle şey olamaz. Allah Allah! Boyu 10 metre. Aslanın boyu 10 metre mi? Ziya! 10 metre değilse de 5 metre var. Ziya! Hani aslan kadar aslan. Bunun bak ortası bu, aşağısı bu. Şu yani, şu aşağıda şu. İşte Bu tekneyle 2 metreye kadar girebiliyorsun. Son sınır artık. Yani ama 2,5'ta kalmanı tavsiye ediyorum. Burası bizim dümen. Bu bölge ne deniyor Onurcuğum? Dümenin olduğu bu bölgenin adına. Şöyle her şeye. Kokpit. Kokpitimiz. Bu tekne Onur'un eski teknesiydi. Bunu sattı. O kendine başka bir tane daha tekne aldı. 3 ortak ona girdiler. Ve bu teknede biz ondan aldık. Bence başlangıç için güzel bir tekne. Hani bir de daha önce kimin kullandığını biliyorsanız o da ayrı bir güven veriyor. Çünkü onun başına gelen her şeyi zaten bize farklı yerlerde anlattığı hikayelerden hakimdik. Biliyorduk ne yaşadı tekne, neler yaşandı teknede diye. Şimdi bunların bilincinde olarak tekneye binmenin böyle daha güven verici bir yanı var. O yüzden de dedik ki tamam, hani bizim için şimdilik okey. Daha henüz almadık. İnşallah alacağız. Şu an ilk seyrimizi yapıyoruz. Teknemizden adına henüz karar vermedik. Hani birkaç isim düşünüyoruz. Bakalım hangisi olacak. Siz de aklınıza bir isim gelirse yorumlara yazmayı unutmayın. Bu heyecanlı süreçte hikayemize ortak olmak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Onlardan çıkmadan önce palamar geliyor. Palamar çözüyor. Şimdi ben oraya gidip bakıyorum. Siz sadece şunu bana denize atabilirsiniz. Atayım. Neyi? Şuradan atacağız. Şuradan bırakıyorum böyle yavaş yavaş. Evet, bırakalım. Salıyorum yani. Bir miçi olmak bunları gerektiriyor. Palamarsız marinadan çıkılmaz değil mi? Şimdi bayağı bir denizci olmak lazım. Değil mi? Peki bir palamarın temel görevi nedir? Denizciliği iyi bilmesi gerekiyor. Şimdi bu söktüğümüz şey tonoz bağını söküyoruz değil mi? Evet, baş tonoz. Baş tonozu söküyoruz. Sonra biz tekrar geldiğimiz zaman yeniden onu siz bize veriyorsunuz. Teşekkürler. Tamamdır, çıkış yapabiliriz, uygundur. İyi seyirler. Teşekkürler. Bakın şu bağlı olduğunuz yerin adı tonoz. O tonozun bağını, halatını palamarlar yardımıyla çözüp ondan sonra denize çıkıyorsunuz. Ve başladık. Ay çok heyecanlı. Dümenimiz var ama 2 kaptanımız var. Bakın böyle. Ben izleyiciyim. Genel izleyiciyim ben. Tolga gezici kaptan, gezici. Kolay gelsin. Bu deneme seyrindeki asıl amacımız tekneyi marinada görüp sevdikten sonra denizde, seyir anında da sever miyiz diye hislerimizi test etmekti.
2000 çok daha yani 2300, 2500 gidebilirsin ama 2500'ü çok geçmeden tavsiye ederim. Biri yağ, su, hararet, akü. Kaptanlarımız eşliğinde Bodrum'a 1,5 saatlik mesafede ve Gökova'nın keyifli bir konumunda bulunan Ören Marina'dan hafifçe açılıp sakin bir havada keyifli bir seyir yaptık. Açtık. Arkamı dönene kadar yelkeni açmışlar. Bu Cenova. Evet şimdi tabii bunları daha sonra öğreneceğiz ama şu ana yelken, öndekinin böyle büyüklerine Cenova deniyor. Küçük olanlarına Flok deniyor ama aynı şey aslında. Cenova, Flok ikisi de diyebilirsiniz. Cenova ana yelken kadar maşallah teknede. Seyir esnasında ana yelken ve Cenova'yı açıp durumlarını gözlemledik. Vinçleri ve mandarları kontrol ettik. Onur'dan tekne hakkında bilgiler aldık ve ilk defa kendi teknemizin dümenini tuttuk. Çek. Zorluyorsa kendine çekeceğim. Keyifli, çok keyifli. İlk seyirde gözlemlediğimiz teknenin ahşap ve ağır olmasından dolayı çok oturaklı olması ve gördüğümüz diğer teknelere nispeten daha az sallantı hissettirmesiydi. Ve tekrar marinaya doğru böyle yavaş yavaş giriyoruz. Teknemizin aldığımız yer Gökova Marina. Gökova'da Ören Marina. Test sürüşümüz sona erdi. Kaptanlar orada topluyorlar. Test seyri yapmış olduk. Bu sefer doğru söylüyorum. Bence muhteşem bir seyirdi. Ve şimdi Tolga ile Onur'un size söyleyeceği bir şeyler var. Onları dinleyelim. Canavar bekliyor bizi ileride. Evet, nasıldı Tolga? Çok keyifliydi. Şimdi Gökova Ören Marina'ya geri dönüyoruz. Bakalım bu yaz nasıl geçecek, heyecanlıyım. Göreceğiz. Sen beğendin mi? Ya çok keyifliydi. Geldik, teknemize yerleştik ve şimdi İlk alışverişimizi yapıyoruz. İlk alışverişimizi yapıyoruz. Tekneye bir şey alırken her zaman için deniz dostu almaya özen gösteriyoruz. Mesela birkaç tane marka var. Size şimdi onların markalarını göstereyim. Bir tanesi bu Turmepa. Turmepa'lar deniz dostu. Yani denizde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Zarar vermiyor. Doğa dostu daha doğrusu. Öyle söyleyeyim. Bir diğeri de Frosch. Frosch da doğa dostu. Hani bunları denizde kullanmanız tercih ediliyor. Tekneyi henüz almasak da almayı aklımıza koymuştuk. Sırada bir de Zodiac doğru söylemiyle dingi testi vardı. Bunun için malzemeleri alıp temizlemeye gittik. Ve böylece aklımızdaki testleri tamamlamış olduk. Teknenin işleri hiç bitmiyor. Şimdi sırada Zodiac'ımızı hazırlamak var. Oh, şimdi böyle buranın temizlemenizi nasıl yaptığımızı size göstereceğiz. Zodiac'la çok yakışıklıymış Tolga. Ya bir yandan duramıyorum, yapmaya çalışıyorum. Kolay gele Tolga. Şu önünün altları kaldı. Bir kere de ben geçeyim üzerinden şimdi son. Deniz ve çevre dostu deterjanımızla. Biz her zaman deniz dostu ürünler kullanırız demiştik. Yanımdaki bütün deniz dostu ürünleri getirdim. Sonra bulaşık deterjanıyla yapmaya karar verdik. Şimdi göstermelik yapacağım ama tabii ki bu kadar değil. 3 gündür bir arada olduğumuz arkadaşlarımızı şimdi yolcu ediyoruz. Onlar denize açılacaklar. Biz de son işlerimizi toparlayacağız burada artık. Yarın eğer olursa satış işlemini gerçekleştireceğiz. O yüzden biz biraz daha buradayız. Gençler ayrılık vakti. Bye. Bir şey söyleyeceğim, bugün duş aldım, bakar mısın? Çünkü duş almanın değerini biliyorsunuz yani, öyle bir şey. Saçlarım o kadar böyle güzel yumuşacık oldu ki hoşuma gitti. Şöyle gittik marinada, şurada arkada yerler var şuralarda. Orada duş aldık. Böyle şampuanla yıkanmak çok güzel bir his. Provanız ne tam, rüzgarınız kolaylı olsun arkadaşlar. Yeni bir dönem başlıyor. Çok heyecanlıyız biz de. Bakalım bugün her şey yolunda giderse tekneyi alacağız. Kıtırdık böyle bu kadar çok
kontroller yapıldı ki dediler ki alın, ondan sonra devamını tekrar karaya çekip bakacağız. Tersaneye gidecek tekne. Gitmeden önce de şimdi Tolga içeride böyle her detayını çekiyor. Çünkü önce sonrası çok göstermek istiyoruz. Bayağı heyecanlıyız. Zaten herkes şey diyor, tekne bir alırken bir satarken hani böyle insanlar heyecanlı olur. Biz şimdi alma heyecanlı yaşıyoruz. İnşallah üzerine böyle keyifli gezilerimiz olur, seyirlerimiz olur. Güzel böyle arkadaşlarımızla, dostlarımızla, akrabalarımızla şöyle güzel vakitler de geçiririz inşallah üzerinde. Bakalım. Hep yeni bir dönem başlıyor. Bir sonraki bölümde tekneyi almaya gidiyoruz. Asıl heyecan o zaman başlıyor. Bölüm geldiğinde hemen haberdar olmak için kanala abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.